Kanalımda daha önce bir video düzenleme uygulaması tanıttığımda genellikle altına şu yorumlar mutlaka geliyordu. Abi videonun çıktısını aldım fakat program üzerine logosunu ya da filigranını koydu. Abi indirdim programı ama bütün özelliklerini kullanamıyorum. Ben de hep şunu diyordum. Arkadaşlar %100 ücretsiz ve önerebileceğim çok iyi bir video düzenleme uygulaması henüz yok. Eğer olursa neden tanıtmayayım diyordum. Çünkü daha önce önerdiğim uygulamaların hemen hemen hepsi ya ücretli olarak satın alıp indiriyordunuz ya da uygulama için satın alma bulunuyordu. Fakat bu videoda sizlere 3 tane %100 ücretsiz mükemmel video düzenleme uygulaması tanıtmaya geldim. Evet, bu videoda az önce söylediğim gibi 3 tane %100 ücretsiz video düzenleme uygulaması tanıtacağım sizlere. Ve üçü de birbirinden mükemmel uygulama. Gerçekten üçüne de referans olabilirim arkadaşlar. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. %100 ücretsiz ne demek? Önce onu detaylı olarak bir açıklayayım size, bilmeyenler için tabii ki. Biliyorsunuz birçok uygulamayı ücretsiz olarak zaten telefonumuza indirebiliyoruz. Fakat indirdikten sonra, hatta indirme kısmında ister Google Play Store'da olsun, ister App Store'da olsun, indir butonunun yanında uygulama için satın alma içerir ibaresi yer alır birçok uygulamada. Şimdi bu uygulamalarda uygulama için satın alma da yok. Yani uygulama için satın alma nedir? Mesela InShot'ta, Videolip'te, KineMaster gibi sizlerin de çok sık kullandığı video düzenleme uygulamalarında videoyu çıktı aldıktan sonra üzerine uygulama kendi logosunu, yani filigranını koyuyor bazılarında. Ya da bazılarında onu kaldırabiliyorsunuz fakat bütün özelliklerinden yararlanamıyorsunuz. Yani full versiyonu kullanmak için sizden ücret talep ediyor. Fakat şimdi bu önereceğim uygulamalarda uygulama için satın alma dahi yok. Neyse, lafı daha fazla isterseniz uzatmayayım. Şimdi bu üç uygulama neymiş hep beraber bir bakalım. Evet, birinci uygulama aslında yeni bir uygulama değil. Çok uzun zamandır kanalımda birçok da videosu bulunan ve benim de en sık kullandığım video düzenleme uygulamalarından bir tanesi. Çok önceden beri kullanıyorum. Zaten kanalımı takip ediyorsanız sizler de muhtemelen indirip kullanıyorsunuzdur. Fakat beni ilk defa izleyenler için bu uygulama olmazsa olmaz video düzenleme uygulamalarından bir tanesi. O yüzden tekrar bir önereceğim. Evet, uygulamamız Quik arkadaşlar. Quik, GoPro'nun ürettiği bir video düzenleme uygulaması ve uygulama içi satın alma da olmayan tamamen ücretsiz bir video düzenleme uygulaması. Özellikle ben Instagram Story ya da Reels videolarımda birçok videomu Quik ile düzenliyorum. Renklerini Quik ile veriyorum. Aslında adından da anlaşılacağı gibi hızlı ve acele şekilde video düzenlemeyi sağlayan bir video düzenleme uygulaması. İngilizce'de Quik, sadece C harfini çıkarmışlar. Quik olmuş video düzenleme uygulamasının adı. Sanırım bundan dolayı adı böyle. Çünkü sizin bir şey yapmanıza bile gerek kalmıyor neredeyse. Videolarınızı galerinizden tek tek seçtikten sonra uygulamanın içerisine aktarıyorsunuz. Ve Quik'i ayrıcalıklı yapan noktalardan bir tanesine geliyor şimdi sıra. Videolara highlight atabiliyorsunuz. Highlight dediğimiz şey nedir? Quik videoları kendisine göre düzenliyor aslında. Arka arkaya videoları belli bir ritme göre montajlıyor. Fakat siz attığınız videolar içerisinde illaki görünmesini istediğiniz sahnelere highlight özelliğiyle bir etiket bırakıyorsunuz. Highlight aslında o videoda mutlaka görünmesini istediğiniz yerleri gösteren bir etiket. Bu özelliği kullandıktan sonra bir tane de müzik seçiyorsunuz. İster Quik'in kendi içerisindeki telifsiz müzikler olabilir ya da isterseniz kendi telefonunuzun içerisindeki müziklerden bir tanesi olabilir. Bunların nasıl yapıldığıyla ilgili de kanalımda video var. Bunlarla ilgili videoları da aşağıdaki açıklama kısmına bırakacağım. Bu videodan sonra onları da izleyebilirsiniz. Daha detaylı öğrenebilmek için Quik uygulamasını. Her neyse, müziğimizi de seçtikten sonra Quik'in en önemli özelliklerinden bir tanesine daha geliyor sıra. Diğer video düzenleme uygulamalarında neredeyse olmayan bir özellik. Müziğin temposuna göre videonuzu kendisi kurguluyor. Yani müziğin inişleri çıkışlarına göre, ses dalgalarının pik yaptığı yerlere göre videoyu kendisi kurguluyor ve bu arada hazır kalıplar var, template'ler var. Bu hazır kalıplar içerisinden seçtiğiniz herhangi bir kalıba göre de farklı geçiş efektleri ve farklı bazı animasyon efektleri veriyor Quik. Ayrıca bir sevdiğim ve çok kullandığım özelliği de renk filtreleri. Gerçekten çok başarılı renk filtreleri bulunuyor Quik'te. Özellikle Bluebird filtresini ben çok kullanıyorum. Herhangi bir videonuzu Quik'te yapın ve Bluebird filtresini verin. Bambaşka bir hale geldiğini göreceksiniz. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Ayrıca aynı şekilde Quik uygulamasında sadece video değil, fotoğraflarınızı da oldukça hızlı bir şekilde slide haline getirebilirsiniz. Bunun da kanalımda detaylı anlatım var arkadaşlar. En hızlı fotoğraf slaytı yapabileceğiniz uygulama Quik'tir. Bir kere deneyin, gerçekten
ne kadar basit ve pratik olduğunu sizler de göreceksiniz. Evet, dediğim gibi çok fazla detaylı anlatmayacağım. Diğer uygulamaları da aslında detaylı anlatmayacağım. Sadece şu anda bu uygulamaları sizlere önereceğim ve tanıtacağım. Fakat ilerleyen zamanlarda kanalımda özellikle bu tanıttığım uygulamalarla ilgili çok daha detaylı videolar gelecek arkadaşlar. Evet, ilk önereceğim uygulama Qik'ti. Eğer hala kullanmıyorsanız mutlaka telefonunuza indirip bir an önce kullanmaya başlayın. Sıra geldi ikinci önereceğim ücretsiz video düzenleme uygulamasına. Geçenlerde InShot'la ilgili bir video yapmıştım ve o videonun sonunda bir şey söylemiştim. Bu arada yeni bir video düzenleme uygulaması daha keşfettim. Şu anda onu deniyorum ve gerçekten bayıldım diyebilirim. En büyük özelliği ise tamamen ücretsiz olması. Evet, işte o uygulama şimdi önereceğim uygulama arkadaşlar. Bu uygulamamızın uzun adı Vlog Now, fakat kısaca VN. Beyaz üzerine siyah minimal bir logoyla, VN logosuyla görebiliyorsunuz. Hem Google'da hem de iOS'ta ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Peki bu uygulamayı ben neden çok sevdim ve bu uygulamanın öne çıkan özellikleri nelerdir? Şimdi onlardan kısaca bir bahsedeyim. Öncelikle ücretsiz bir uygulama olmasına rağmen uygulamayı indirip açtıktan sonra belli aralıklarla yarışmalar yapıyorlar arkadaşlar ve bunlar ödüllü yarışmalar. Ayrıca ödülleri de gayet güzel oluyor. VN ile kurguladığınız videolarınızı VN'de paylaştığınızda bu yarışmaya katılmış oluyorsunuz ve harika ödülleri kazanma şansınız oluyor. Ücretsiz bir uygulamanın böyle ödüller verebilmesi bir kere başlı başına çok güzel bir ayrıcalık. Onun dışında daha önce hiçbir video düzenleme uygulamasında olmayan bir özellik ilk defa VN'de geldi. Bunu profesyonel video montaj programlarında belli uğraş ve belli bir süreden sonra yapabiliyorduk. Fakat VN bunu hazır kalıplara koymuş arkadaşlar. Bu özellik nedir? Speed Ramp özelliği. Speed Ramp'i şimdi çok detaylı olarak anlatmayacağım size. Çünkü bununla ilgili de bir video kanalımda zaten mevcut. Movavi Video Editor Plus ile Speed Ramp'i anlatmıştım. Speed Ramp'in ne olduğunu da o videonun içerisinden öğrenebilirsiniz detaylı olarak. Kısaca ama şöyle söyleyebilirim. Son yıllarda özellikle YouTube'da birçok videographer'ın kullandığı oldukça popüler bir video içerisindeki hızların yükseltilip azaltılmasıyla sağlanan bir teknik bu. Yani mesela özellikle bir video normal bir hızında akarken ivmeli bir şekilde hızlanması ve hemen arkasına gelen videonun da aynı şekilde hızlı başlayıp ivmeli bir şekilde yavaşlayarak devam etmesiyle oldukça kreatif geçişler sağlayabiliyoruz. Ya da aynı video içerisinde videonun bazı kısımları hızlı oynarken bazı kısımları yavaşlatıp bazı kısımlarını tekrar hızlandırabiliyoruz. VN'de bunları hazır kalıplara koymuşlar. Bu hazır kalıpları kullanabilirsiniz ya da hız eğrisi üzerinden belli noktaları işaretleyerek o noktalarla oynayarak videonun hızıyla siz de bir düzenleme yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu daha önce olmayan bir özellikti. Profesyonel montaj programlarında yapabiliyordunuz. Telefonda bunu yapabilmek gerçekten müthiş olmuş. Bir diğer göze çarpan özelliği ise maskeleme özelliği. Bu da birçok video düzenleme uygulamasında yok. KineMaster'da vardı. Orada kullanıyorduk ve sadece iOS cihazlarda bulunan Enlight Video Leap'te bu maskeleme özelliği vardı. Hani başka uygulamalarda da var. Fakat ben en öne çıkan uygulamaları söylüyorum size. Maskeleme ile neler yapabiliyoruz peki? Geçenlerde kanalımda yayınladığım klonlama videosu vardı mesela. Karşılıklı oturarak ve sabit açıdan iki farklı video çekmiştim bildiğiniz gibi. Ve kendimi klonlamıştım. Bu klonlama işleminde de Movavi'de maskeleme özelliğini, kaplama özelliğini kullanmıştım. Cep telefonunuzda da bu klonlama videosunu VN'deki maskeleme özelliği ile son derece kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca hazır maskeleme sizlere kalıpları sunuyor. Bu maskeleme içerisinde de yumuşak geçiş olanağı da sağlıyor ki bu da gerçekten çok müthiş bir özellik. Ayrıca Chroma Key özelliği bulunuyor. Chroma Key de yine kanalımda daha önce anlatmıştım ne olduğunu. Yani green screen, blue screen olarak da geçiyor. Asıl adı ama Chroma Key. Chroma Key dediğimiz şey belli bir videonun arkasındaki tek bir renk varsa eğer o rengi ortadan kaldırıp transparan bir hale getirmek ve öndeki objeyi, nesneyi ya da kişiyi bırakıp onun arkasına istediğimiz bir video görselini yerleştirmek. Bunu da VN ile oldukça pratik bir şekilde yapabiliyoruz. Bir diğer öne çıkan özelliği de Freeze Frame. Freeze Frame dediğim şey kareyi dondurma özelliği. Yani bir video akarken belli bir yere geldiğinde o anı dondurmak, yani zamanı durdurmak. Ayrıca o dondurduğunuz kare üzerinde de farklı efektler verebilirsiniz. Daha sonra videonun kaldığı yerden devam etmesi. Bu da birçok video düzenleme uygulamasında görmediğimiz bir şeydi. Bunu da VN ile yapabiliyoruz. Geçenlerde InShot'ta anlattığım Keyframe özelliği vardı arkadaşlar. InShot'a yeni gelmişti. Bu Keyframe'i KineMaster Video
Leap, Alight Motion gibi uygulamalarda zaten kullanıyorduk. Fakat VN'de de Keyframe özelliği var. Keyframe'in ne demek olduğunu daha detaylı olarak izlemek isterseniz yine inşaat videomdan izleyebilirsiniz. Fakat kabaca anlatmam gerekirse şu: bir objenin bir yerden bir yere hareketini kendimiz keyframe'ler atarak verebiliyoruz. Yani animasyonunu sağlayabiliyoruz. Bu şekilde de oldukça ilgi çekici animasyonlar ekleyebiliriz videolarımızın üzerine. VN uygulamasında hazır kalıplar var. Bu kalıplardan istediğiniz herhangi bir tanesini indirip o kalıplara kendi çektiğiniz videoları yerleştirdiğinizde VN bu template kalıplara göre sizin çektiğiniz videoyu müziğin de ritmine göre son derece kreatif bir şekilde kurguluyor arkadaşlar. Şu anda belli başlı bir kalıp sayısı var. Çok fazla değil. Fakat ilerleyen zamanlarda bunların artacağını düşünüyorum açıkçası. VN uygulaması da bu şekilde. Tabii ki böyle sadece belli başlı özelliklerini şu anda size anlat. Daha ilerleyen zamanlarda da VN ile ilgili detaylı videolarım gelecek. Ve sıra geldi 3. ve son önereceğim %100 ücretsiz video düzenleme uygulaması olan CapCut'a. Evet, bu video düzenleme uygulamamızın adı arkadaşlar CapCut. Bu uygulamamızın da beyaz üzeri siyah bir logosu bulunuyor gördüğünüz gibi ve VN'le aslında çok büyük benzerlikler taşıyor. CapCut'ta VN'de olan bütün özellikler zaten var. Mesela işte keyframe, freeze frame, overlay, chroma key, maskeleme, speed ramp gibi birçok özellik, hatta birçok demeyeyim, hepsi CapCut'ta da zaten mevcut arkadaşlar. O yüzden bunu sona bıraktım aslına bakarsanız. Az önce anlattıklarımın aynısı olduğu için bunları anlatmayacağım. CapCut'ın öne çıkan özelliklerini anlatacağım bu kısımda da. Fakat Speed Ramp'te şöyle bir artısı var CapCut'ın. Speed Ramp özelliğinde VN'de arkadaşlar videonuzu 8 kata kadar hızlandırabiliyorsunuz. Fakat CapCut'ta 10 kat hızlandırabiliyorsunuz. Bu sayede videolarınızdaki geçişleri daha estetik, daha kreatif yapabilirsiniz. Ya da video içerisindeki hız düzenlemelerinizde daha geniş bir skala sağlıyor size CapCut. Şimdi CapCut'ı VN'den bir tık öteye götüren iki ekstra özelliğinden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi sticker, bir tanesi de efektler özelliği. Sticker özelliği aslında InShot'takine çok benzer. InShot'taki sticker'la ilgili videolarımı biliyorsunuz zaten. Orada detaylı olarak anlatmıştım. CapCut'ın içerisinde de aynı şekilde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz sticker'lar var. Bu sticker'ları alıp istediğiniz şekilde videolarınızın üzerine ya da fotoğraflarınızın üzerine ekleyebilirsiniz. Bunların bazıları hareketli, bazıları hareketsiz. Dediğim gibi bunlarla ilgili detaylı anlatım ilerleyen zamanlarda zaten gelecek. Bir diğer öne çıkan özellik de efektler özelliği. Gerçekten çok yaratıcı efektler var içinde arkadaşlar. Videolarınızın üzerine şu anda ekranda gördüğünüz birçok farklı efekti uygulayarak videolarınızı bambaşka bir hale getirebilirsiniz. Mesela işte videolarınızın üzerinde fener tutma efekti verebilirsiniz ya da titreşim verebilirsiniz. Birçok farklı geçiş efekti verebilirsiniz. Bunları da CapCut'ta oldukça pratik bir şekilde yapabiliyoruz. CapCut'ı öne çıkaran özellikler de bunlardı. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere 3 tane mükemmel %100 ücretsiz video düzenleme uygulamasından bahsettim ve içinde hangi özelliklerin bulunduğunu belirttim. Fakat bu özellikleri çok detaylı olarak anlatmadım. Anlatmaya kalksam bu video zaten saatler sürerdi. Daha önceki videolarımda bu özelliklerin ne anlama geldiğini anlattığım birçok video mevcut. O videolarla alakalı linkleri de açıklama kısmına bırakacağım. Quick ile ilgili zaten birçok video yaptım. Tekrar ilerleyen zamanlarda çok yeni bir özellik gelmezse, ekstra bir özellik gelmezse şimdilik yapmayı düşünmüyorum. Fakat VN ve CapCut ile ilgili çok detaylı videolar gelecek. Aklımda harika fikirler var. Çok ilginç videolar oluşturabileceğiz bu uygulamalarla birlikte. O yüzden takipte kalmayı unutmayın ki bu uygulamalarla neler yapabileceğimizi kaçırmayın siz de. Ayrıca bu tarz %100 ücretsiz ve çok iyi olduğunu düşündüğünüz başka uygulamalar varsa lütfen açıklama kısmına sizler de yazın ki herkes yararlanabilsin arkadaşlar. Ayrıca ben de incelemek isterim. Bunlar dışında çok başarılı video düzenleme uygulaması varsa belki ben de gözden kaçırmış olabilirim. Fakat şimdiye kadar gerçekten benim görüp görebileceğim en iyi 3 tane ücretsiz video düzenleme uygulaması bunlardı. Sorularınız ve merak ettikleriniz varsa aşağıdaki yorum kısmına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.